Warhammer hayranları için cennetten bir köşe diyebileceğimiz ve Viyana'daki iki mağazadan biri olan Westbahnhof mağazasına dair tüm deneyimlerim ve sizler için topladığım bilgiler bu videoda. Bir Warhammer mağazasına girdiğinizde sizi karşılayan o nefes kesici dioramalar var ya, vitrinlerde, tezgahlarda, mağazanın hani dört bir yanında olanlar. Onlarca figür, el boyaması, ustalıkla kurulmuş sahnelere gözünüzün önüne getirin. Games Workshop bunları kurumsal bir paket olarak gönderiyordur diye düşünmüştüm. Hata bende. Ve bu yanlış varsayımı düzelten adam bana aynı zamanda yeni başlayanlar için bilinmesi gereken her şeyi de anlattı. Uzun süredir 41. bin yılın kasvetli karanlığından çok daha karmaşık bir kaosla boğuşuyordum ev taşıma. Engizisyon'un özerk yapısından ötürü pek el atmadığı, her Engizisyon'un da kendi kendine çözmesi gereken bir keşmekeş bu maalesef. Fazla dramatik bir giriş yaptığımın farkındayım. Konuya gireyim de Engizisyon zaman çizelgemde düzeltme istemesin. Mağaza ziyaretim önden planlı biçimde olmadı aslında. Oradan geçerken bir anlık bir kararla içeri daldık ve içeride karşılaştıklarım figürler, oyunlar, o vitrinlerin arkasındaki sır bu kanalın izleyicileri yani imparatorun sadık tebaası ile paylaşılmayı kesinlikle hak ediyordu. Bugün size bu mekanı, başlangıç için lazım olan her şeyi ve o dioramaları kimler tarafından yapıldığını anlatacağım. Buna videonun ilerleyen kısımlarında değineceğim ama söyleyeyim, cevap bence sizi şaşırtacak. Planlanmamış ziyaretimizde önce dükkana dalıp vardiyası bitmek üzere olan bir görevliyle laflayıp Warhammer 40K'da ilk ordusunu toplamaya başlayacak yeni bir oyuncu için en uygun başlangıç noktasını öğrendim. Eğer ki oyuna uygun maliyetli ve başlaması kolay bir noktadan girmek istiyorsanız bunu yapmanın en iyi yolu Combat Patrol seti almak olacak. Bu setin içerisinde sizi bir ordu ile savaşa hazır hale getirecek piyade, araç, ekipman ve liderlerden oluşan karma küçük bir figür grubu oluyor. Dükkanda birkaç farklı ordunun Combat Patrol seti bulunuyordu. Burada en önemli dikkat etmeniz gereken nokta Black Templars ya da Space Wolves gibi kendine özgü kuvvetli bir estetiği olan ordular hariç herhangi bir ordu kurmak istiyorsanız orada gördüğünüz herhangi bir setle direkt olaya başlayabilirsiniz. Dükkanda Space Wolves ve Black Templars'ın yanı sıra Ultramarines ve 11. edisyon henüz yeni çıktığı için Blood Angels'a özel setler vardı. Ancak diğer chapter setleri yoktu mesela. Favori chapter'ınızı oluşturmak için Ultramarines ya da Blood Angels ile chapter'ınız boyalarını alarak orduyu kendi kendinize oluşturmanız gerekiyor. Dikkatimi çeken bir diğer önemli nokta Roboute Guillaume'ın Huron Blackheart ve Lionel Johnson figürleri varken diğer chapter'lardan kahramanların figürlerinin raflardan eksik olmasıydı. Raf alanı kısıtlı olunca en popüler kahramanları sergilemek durumunda kalıyormuş görevliler. Ancak sanmayın ki başka kahraman yok. Mesela Imperial Fists'ten Thor Garadon figürü var. Ancak bunu online olarak satın almanız gerekiyor. Bu arada dükkanı kabaca dörde bölebiliriz. 3 duvardan her biri farklı Warhammer settinglerine ayrılmış durumda. Girişin sağ tarafında Warhammer 40K bulunurken sol tarafta benim bir türlü ısınamadığım Age of Sigmar setleri ve onların ardında da boyalar ve aksesuarlar yer alıyordu. Arka duvarda ise Horus Heresy ve Necromunda gibi ana akımın biraz gerisindeki settingleri ayrılmıştı ama asıl büyü duvarlarda değildi. Büyü dükkanın merkezindeydi. 4 masanın ikisinde birbiriyle kapışan oyuncular vardı. Benim daha fazla takıldığım masada figürlerini boyamamış bir Astra Militarum oyuncusu ile tam tersi her figürünü özene bezene boyamış bir ork oyuncu kozlarını paylaşıyorlardı. Warhammer 40K'nın en kalabalık ve birbiriyle en fazla çarpışan iki ordusunun burada da karşı karşıya geliyor olması beni şaşırtmadı ama maçı izlemek keyifliydi. Yan tarafta ise boya masası vardı. Burada bir arkadaş bizim dost canlısı ve yardımsever dükkan görevlisi Malo ile sohbetimize kulak misafiri olurken bir yandan da özenle figürünü boyuyordu. Sona bıraktığım masa ise bana çok hoş bir sürpriz oldu ve eminim sizlere de olacak. Ama öncelikle bu videoyu beğenip ilgi duyabilecek arkadaşlarınıza paylaşmanızı ve halen olmadıysanız kanala üye olmanızı da hatırlatmak istiyorum. Dükkanın girişinde 2 kişilik bir boya atölyesi var. Burada hobiye yeni başlamak isteyenler ücretsiz bir figür alıp dükkan personelinden boyama ile ilgili temel eğitim alabiliyorlar. Bugün vakit olmadığı için ben bu işe girmedim ama eğer ileride bir videoda kendimi feda edip bir eğitim videosu çekmemi istiyorsanız bunu mutlaka yorumlarda belirtmenizi istiyorum. En güzeli ise boyadığınız bu ücretsiz figür sizde kalıyor. Böylece hem dükkan ziyaretinizden güzel bir anı edinmiş oluyorsunuz hem de evinizin bir köşesinde orduyu büyütmeniz için gözünüzün içine bakan bir figür oluyor.
Herkes için iyi bir strateji. Peki ordu boyamak zor mu? Bunu hem Malo hem de önceki vardiyadan ismini hatırlayamadığım arkadaşla konuştuk. Siz de benim gibi özene bezene boya yaparak sanat eseri figürler çıkaran hesapların videolarını görüp biraz korkmuş olabilirsiniz. Ama söyleyeyim, korkmayın. İki arkadaş da bana özellikle masa üstünde oynamak üzere hazırlanan figürlerin zaten çok yakından görünmeyecekleri için çok detaylı boyanmasının tam bir zaman kaybı olduğunu söylediler. Hatta bunun için bana masalardaki bir figür sergisini gösterdiler. Ultramarines ve Tyranids'in karşı karşıya olduğu bu sergi mağaza çalışanları tarafından boyanmıştı ve ayakta durduğum yerden bakınca gerçekten de çok hoş görünüyordu. Ama figürleri elime alınca görevli arkadaşın da söylediği gibi figürler basit ve hızlı boyanmışlardı. Pek çok detay düz renklerden ibaretti. Ama üstünkörü bir boyama işi değildi bu. Sadece orduyu zamanında hazır hale getirmek için gerektiği kadar özenli ama hızla yapılmış bir boyamaydı. Bu noktada beni şaşırtan başka şeyler de öğrendim. Ordu boyamak için en fazla 5-6 renk boya, ki buna astar için kullanılan bir boya da dahil ediliyor. Ve de boyanın kendisini yapmak için bir normal kalınlıkta bir tane de ince fırça başlangıç için fazlasıyla yeterli geliyor. Böyle spot ışıkları, lensler, mikroskopik inceliğe kadar 20 farklı kalınlıkta fırça ve onlarca boyaya masa üstünde bir ordu kuracaksanız ihtiyacınız yok yani. Elbette sanatsal figürler sergilemek istiyor ve en ince detaya kadar saatlerinizi kaybetmek istiyorsanız bu sizin tercihiniz. Ekipmanın üst sınırı yok. Ama bir Combat Patrol kutusu, 5-6 tane boya, 2 fırça ve de transfer set dedikleri logoları içeren bir sticker seti işinizi ilk başta fazlasıyla görecektir. Burada maliyetin %70'i setin kendisinden oluşuyor. Yan masraflar en fazla %30. Ama bu haliyle bile karşınıza toplamda 200 euro gibi bir masraf çıkıyor ki bugünkü kurlarla yaklaşık 10-11 bin TL masraf demek bu. Yani başlayacaksanız biraz para biriktirmeniz ve ordunuzu kesin bir şekilde üzerine düşünerek belirlemiş olmanız şart. Bu maliyet yüksek görünse de ilk setinizin uzunca bir süre tek setiniz olmaması için hiçbir sebep yok. Daha da güzeli, ufak set ve figür eklemeleriyle ordunuzu zaman içerisinde güçlendirme imkanınız olması ki daha küçük setler ve figürler 30-50 euro bandında. Bu da genişleme başına 1500 ila 2000 TL arasında ek bir gider demek. Warhammer dükkanlarında sergide olan o güzel diorama ve setler Games Workshop'tan hazır gelmiyormuş arkadaşlar. Mağaza çalışanları sergilenecek setleri kendileri seçip, monte edip, boyayıp, kurgusunu yaparak sergiliyorlar. Süreç tamamen dükkan çalışanlarının inisiyatifinde ve elle ilerliyor. O nedenle hem çalışanların emekleri daha önemli hale geliyor, hem de bir Warhammer mağazasında çalışmak istiyorsanız sadece lore'a değil, boyama ve masaüstü oyunun kurallarına da biraz hakim olmanız gerekiyor. Videoyu sonlandırırken listeleyeceğim kanal üyelerine ve hoş sohbeti ile nazik hediyesi için Malo'ya buradan Engizisyon adına teşekkür ediyorum. Viyana'daki diğer Warhammer mağazasına da gidip oradan deneyimlerimi de aktarmamı istiyorsanız bu videoyu beğenmeyi ve bu isteğinizi yorumlarda belirtmeyi lütfen unutmayın. İmparator korur.